Esenlikler değerli Ön Türk Dergi takipçilerimiz. Bu haftaki konuğumuz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Durmaz. Kendisi başarılı bir beyin cerrahı olmasının yanında Türk dili alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla da tanınıyor. Sayın Durmaz, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünde başladığı doktora eğitimini 2018 yılında tamamlayarak Türk Dili alanında da doktor unvanı almış bir kişi ve Ön Türk Akademisi'nin de çok değerli bir üyesi. Kendisi de bir yörük, Karakoyunlu yörüklerinden. Onunla bu söyleşiyi yapma nedenimiz beyin tümörleri değil elbette. Antalya ili örneğinde Karakoyunlu yörük ağzı, ses bilgisi, şekil bilgisi, söz varlığı ve Karakoyunlu yörük etnografyası adlı doktora tezi. Oldukça geniş bir hacme sahip olan bu çalışmanın 2 cilt halinde basılmasına karar verildi. Elimde gördüğünüz bu Karakoyunlu yörük etnografyası adlı 1. ciltte Karakoyunlu yörükleri üzerinden aslında bütün yörüklerin dili, terminolojisi, kültürü, gelenekleri, aletleri, ürünleri, efsane ve söylenceleri anlatılmakta. Şimdi Sayın Durmaz'dan yörük kültürü ile Ön Türk kültürü arasındaki benzerlikleri öğrenmeye başlayabiliriz. Hoş geldiniz Ramazan Hocam. Merhaba. Sefalar verdiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de değerli Ön Türk Akademisi üyelerini saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiler söyleşimize. Ayrıca geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca geçmiş anneler günlerini de kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Biz de söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size dergimiz adına. Ve hemen ilk sorumuzu yöneltiyoruz. Yörük tanımı hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Yörüklük nasıl bir yaşam biçimidir? Buyurun. Yörükçülük hiçbir zaman bir etnisite değildir. Biz genellikle Oğuz boylarının konar göçerlerine yörük adı veriyoruz. Tabii eski zamanlarda yörükçülüğün de belli kuralları vardı. Mesela bunlar nelerdi? Bir obaya yörük denebilmesi için bazı koşulları kendisinde barındırması gerekirdi. Mesela bir üretim aracı olarak sürücülük yapması lazım. Bunlar genelde koyun ve keçi sürüleridir veya sığır sürüsüdür. Ve bu yükün ve evin taşınabilmesi için kervana ihtiyacı var. Onun için develerinin olması lazım. Yaylak ve kışlaklar arasında mevsimlik göçler yapabilenlere biz göçebe diyoruz veya yörük diyoruz. Şimdi bir köy düşünün. Köyde bir dağ köyü olsun. Dağ yukarılarda, yaylamsı yerlerde evler yaparak buraya sürülerini götürüp getirebilirler. Bunlara biz yörük demiyoruz. Yörüğün temel amacı hayvanını rahat ettirebilmek için, hayvanını besleyebilmek için mevsimlik göçler yapmasıdır. Bu 100 kilometreden tutun da 500 kilometreye kadar çıkabilir. Kervanlarla yüklerini, develerini sararak bu yerlere giderler ve yazın, kışında daha sıcak yerlerde yerleşirler ve buraları kışlak olarak kullanırlar. Şimdi ben önce yörüklerin yaylak, güzle hayatı ve kışlık hayatını anlatırken bununla ilintili olarak eski Türkçe ile bağlarını, eski Türkçeden kullandığı kelimeleri el verdiğince üyelerimize aktarmak istiyorum. Şimdi yayla sözü nereden gelir? Yay bir kere yaz demektir eski Türkçe'de. Onu aynen kullanır. Yay yaz demektir.
La eki de oturulan yer anlamındadır. Yaylak yani yazın oturulan yer anlamındadır. Bu eski Türkçedeki yaylak bugün yayla olarak devam etmektedir dilimizde. Yayla nedir? Aslında yayla Yörüklerin folkloruyla, ürünleriyle, hayvanlarıyla, doğayla ve bir duygu alışveriş içinde olmaları sonucunda gelişmiş bir hayat tarzının adıdır. Bu açıdan yayla bir dağ değildir, yaşanılan bir yerdir. Yaylada her obanın yeri bellidir. Kimsenin yurduna oturmaz. Eski Oğuzlarda Ülüş, Orun şeyini düşünün. Ve her oba bu aslında bir hayvanın bölüşülmesinde her obanın, her boyun yerinin belirlenmesi, alacağı hakkın belirlenmesi anlamında kullanılır. Onun sembolize edilmesidir. Bu açıdan bizim yaylalarımızda da bir obanın burası eskiden beri yurduysa hiç diğer bir Yörük obası gidip de o yurda oturmaz. Yani nerede duracağını, nerede barınacağını, nerede yaylayacağını bilir. Şimdi her toplumda, bugün dünyada her ulusta hayvancılık var. Hayvancılık yapılıyor. Ama bizim bu Türklerdeki kadar özellikle Oğuz boylarında gelişen yörükçülük kadar bir kültür atmosferi yaratmamıştır. Yani bu yayla olayı, bu göçebecilik olayı öyle bir kültürel boyuta ulaşmış ki, kültürel bir atmosfere ulaşmış ki gerçekten kendi terminolojisini, kendi yaşayış tarzını, kendi şölenini, kendi toyunu yaratmış ve bunlar yoluyla da yeni kelimelere yelken açmıştır. Şimdi önce bir çadırdan başlayalım. Yörüklerin barınağı çadırlardır. Keçi kılından yapılmıştır. Ama bu çadırlar bizim ilk çadırlarımız değildir. Bizim ilk çadırlarımız büyüz veya topak çadır denen Kırgızistan çadırlarıdır. Ama biz Anadolu'ya gelirken Araplarla karşılaşmamız sonucunda bu kıl çadırları muhtemelen onlardan aldık. Fakat bizim çadırlarımız yine de Arap çadırlarından farklıdır. Biz onu kendimize göre modifiye ettik ve bu kara çadırları barınak olarak kullanmaya başladık. Her çadırın oturduğu yere yurt denir. Yurdun tarifine bugün sözcükleri açın bakın. Çadır yurdunun oturduğu yerdir. İşte bu yurt kelimesi daha sonra bir vatan kelimesine dönüşmüş. Bir yaşadığımız coğrafya kelimesine dönüşmüş. Bir güzelliğe ulaşmıştır. Ayrıca bu çadırlar böyle görüldüğü kadar basit değildir. Bizden yeni yetişenler hatta kendi aralarında şakalaşırlar. Derler ki ya biz bugün törendeydik, işte şölendeydik. Bir çadır kurmaya çalıştık ama kuramadık. Yani bunu kurmak o kadar basit bir şey değildir. Şu iplerin bile, şu bağların bile bunların hepsinin ismi vardır. Mesela bu öksüz bağdır, bu orta bağdır, bu baş bağdır. Bu bağların kendi içinde kilitleme sistemi vardır. Çünkü değilse çadır yıkılır. Yani o bile beceri isteyen bir süreç istiyor. Bunun yanında gelişmiş bir sürü kelime var. Bu kelimeler özellikle biz Arap çadırlarını gördükten sonra gelişmiş kelimelerdir. Mesela bazılarını Arapçadır. Bakara Arapçadır. Bakara demek. Ama diğerleri Türkçedir. Kanat mesela.
Büyüzlerin, Kırgız çadırlarının da kanatları vardır. Her biri bir kanattan oluşur. Evin arkasında arkaç derler. Arkaç. Yanlarına dul da derler. Ve içeriden dışarıyı gözetliyorsa şey arasından epişik derler. Siyeç vardır. 20 santimetre bir kıl dokuma vardır. Bu yukarıdan gelen suyun aşağıya akmasını sağlar. Buna siğmekten, suyun akmasından, siğmekten gelir, siyeç derler. Yayla hayatına baktığımız zaman aileler obalar halinde yaylarlar yaylada. İşte 4 çadır olur, 3 çadır olur, 2 çadır olur. Bunlar bir koyakta, bir komşuluk içinde yaşarlar. İşte biz bu oluşumlara obalar diyoruz. Bu oba mesela bu Kızıldağ'da, diğer oba Yaylacık'ta, diğer oba falan yerde ve bu şekilde bütün o dağlara dağılmıştır obalar. Baharda genelde sürüler evin arkasında yatar yani veya yanlarında yatar. Çünkü yaz boyunca, bahar boyunca taze otlar vardır. Hayvanlar karınlarını iyi doyurur. Bu nedenle çok uzaklara gitmeye gerek yoktur. Ama gün dönümünden sonra otlar kurumaya başladıktan sonra çobanlar sürülerini alır, dağlara götürür. Bir çobanın yanında bir de yardımcısı vardır. Ve koyunun bir gittiği yere ikinci akşam kesinlikle gitmez. Sabaha kadar koyunu güder gelir çoban. Kadınlar ise işte peynir, yoğurt, yağ, nor, keş. Ben özellikle nor diyorum. Lor aslında bu. Bizim Yörükçe'de bu nordur. L sesi yoktur, N sesi vardır. İşte yağdan tereyağı yapılır. İşte kirmen eğilir. Ve bu şekilde kadınlar da sosyal hayat içine ne olmuş olur? Katılmış olur. Veya ıstar dokurlar, kilim, çufvalık dokurlar. Çufvalık denen alet bir tezgahtır. Bunda biraz sonra göstereceğim zaten onu. Şalvar, çuvallar burada yapılmaktadır. Belli zamanlarda tabii o yaylada fırın yok, yuka yapılır. Eski Türkçe'de buna yuka da denir, yufka da denir. İkisi de kullanılır. Ve ilgincime giden şey hamuru kesmek için, beze yaparlar önce, hamuru kesmek için kullandıkları ahşap bir alet vardır. Ahşap alet. Buna bazı yerde kisirem veya derler. Ama benim burada yakaladığım güzel bir kelime var. Sırana. Sırana. Yani bu ekmek yapmak, saç ekmeği yapmak, hamurdan saç ekmeği yapmak, ana için o kadar insanı doyurmak, bunu nasıl beceriyor olduğunu anlamak bir sırdır ve bu nedenle ona Sırana ismi koymuşlar. Çok ilgimi çektiği için onu da buraya koydum. Yine bir koyakta bir Yörük ailesini görüyorsunuz. Bunlar helke. Bu helke aslında Yunanca'dan geçmiş bir sözcüktür ama biz bunu hala kullanıyoruz. Kepenekler. Kepeneğin başına galabak diyorlar. Bu şekilde bir aile resmi koydum. Burada ise sürüler dağdan dönmüş görüyorsunuz ve çobanlar da dokuz taş oynuyorlar. Dokuz taş oynuyorlar. Bu dokuz taş oyunu bugün Kazakistan'da da oynanıyormuş. Onu da öğrendim. Adına Dokucun ismi veriyorlar. Bizim bu oyunu ta oralardan getirdiğimizin bir resmi olarak bunu koymuş olduk. Yine ıstar
tezgah kuruyorlar ve burada kilim dokuyan bir bayan görüyorsunuz. Çulvalık var. Yörüklerin bir özelliği de her şeylerini, yani iç giyimi dahil dış giyimini kendileri yapmalarıdır. Tabii Yörüklerin ekonomik kaynağı, ekonomilerini sürücülükle sağlıyorlar. Bunlar genellikle koyun ve keçi sürücülüğü şeklinde oluyor. Bizim Türklerde ve özellikle Yörüklerde güzel bir, geniş bir isimlendirme var hayvanlar açısından. Hayvanların isimlendirilmesi yaşlarına göre, olgunluklarına göre, cinsiyetlerine göre ve şekline göre değişiyor. Yine aynı şekilde doğum olayları da hayvanların cinsine göre değişiyor. Mesela keçi veya koyun için doğum olayı kuzulamak olarak biliniyor. Deve için botlamak olarak biliniyor. Sığır için buzağlamak olarak biliniyor. Tek tırnaklı hayvanlar için, mesela at için veya köpek için daha çok kunlamak şeklinde bunlar ifade ediliyor. Yani nokta atışı yapıyor ki bu hani bir şey kuzuluyorsa bil ki ya bu ya koyundur ya da keçidir. Develerin isimleri var. Tabii Türkler Asya'dan gelirken Türki develer denen tülüleri getirmişlerdir. Bu tülüler çok güçlü hayvanlardır. Bunların dişisine maya deniyor. Bir de tabii Orta Doğu coğrafyasıyla karşılaştıkları için kendilerinin yoz deve dedikleri onun haricinde Orta Doğu devesi olarak tabir edilen develerle de bunları çiftleştirmişlerdir. İşte bunlardan daylak, kayalık, lök şeklinde isimlerle anmaktadırlar. Mesela koyun için emlik, küçük yavru, kuzu, ondan sonra 1 yaşından önceki dönemi kuzu, 1 yaşından sonra toklu, şişek, eğer hayvan dişi ise şişek deniyor veya öbür türlü koç ismi veriliyor. Hayvan eğiliş edilmişse mesela erkek koyun. Biraz önce botlamak terimini kullandım. Bu botlamak, budulamak şeklinde ırk bitih var. Bu Uygur döneminde runik harflerle yazılmış bir kitap. Bu kitapta budulamak şeklinde botlamak kelimesi geçiyor. Bir de bunlar bu hayvanların, develerin çıkardığı sese bozulamak deniyor. Biliyorsunuz bozlak havaları da yine bu bozulamaktan gelişmiş ve türev almış kelimelerdir. Şekline göre mesela gabış deniyor. Boynuzu olmayan hayvanlara gabış deniyor. Metaforik olarak bu ağaçsız, bitkisiz yerler içinde kullanılıyor. Kabaşık gibi işte bu şekilde kullanabiliyorlar. Çomak ise anomalisi olan, kulağa doğuştan tam gelişmemiş hayvanlar için kullanıyorlar. Çomak kuzu gibi. Buraya bir söz koydum. Koyunun kötüsü kürnekten, insanın kötüsü dernekten kalır diyor sözde. Kürnemek hava sıcaklaşmaya başladığı zaman hayvanların birbirine sokulması, uyuklaması, bir toparlaklaşması, bir araya gelmesine kürnemek olarak isimlendiriyorlar. Ve bu söz de aslında toplumda dernek hayatına, sivil örgütlere katılmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan bir söz olarak karşımıza
çıkıyor. Eşme veya eğrik kelimeleri ise eşme daha çok yüksek tepelere verilen isim. İşte serin olduğu için buralar yaylalarda koyunlar orada kürneşiyor, kürünüyor. Eğrik diye bir kelimemiz daha var. Onda ise yüksek kayaların, dik kayaların gölgesinde hayvanlar serinliyor, gölgeleniyor. Bunlara da biz eğrik adını veriyoruz. Bir şey daha var, koç katımı. Bu gelenek bizim ta Asya'dan getirdiğimiz bir gelenek. Mesela biraz önce söyledim, hayvanların her çeşidi, her türü başka bir isimle anılıyor. Nokta atışı isimle anılıyor. Mesela koyunun veya keçinin kızgınlaşmasına savurmak kelimesiyle başlıyor. Eğer bu sığırda olursa boğarsak şeklinde tabir ediyorlar. Yine yürümek koç ile koyunun çiftleşmesine verilen bir fiildir. Şimdi koç katımında erken kuzulamayı önlemek için koçlar Temmuz ayının sonlarında sürüden ayrılıyor. Belli bir süre sürüden ayrı güdülüyor ve tekrar sürüye katılırken bu da bir seremoni içinde yapılıyor. Mesela koçların göbeğine yağ sürülüyor. Bellerindeki tüylere kınalı, yani ona kırmızı sarı diyorum ben, yaşıl, yeşil yani, gök sicim yani ip bağlıyorlar. Koçların bellerine heybe atıyorlar. Çit kuzu kuzlasın diye. Bir kuz çocuğu indiriyorlar koçların üstüne. Bu da kuzular dişi olsun diye. Çok sürü olsun, üresin, sürümüz artsın diye. Kendilerinin tabiriyle dürüst ve götü yeğeni, yani çevik bir kişi. Yeğeni biliyorsunuz hafif demektir eski Türkçe'de. Hala da kullanılır. Ama burada metaforik anlamda çevik anlamı kazanmış. Götü yeğeni bir kişi günün dolusuna koçları koyuna katıyor. İşte niçin önemli bir etnografya çalışmak burada ortaya çıkıyor. Çünkü bir toplumun, bir komünün yaşayış tarzını, ürettiği aletleri, geliştirdikleri yöntemleri tanımadan bir dil çalışması yapılamaz. Ağız çalışması da yapılamaz. Günün dolusuna diye bir tabir yok Türkçe'de. Yani bildiğimiz kadarıyla. Ama vatandaş elindeki imkanlarla gün evet dolusuna, yani sabahtan ve akşama kadar yapacak birçok iş var. Ve birçok işi kapsıyor. O zaman ne oluyor? Gün dolu oluyor. Günü dop dolu oluyor. Ve diyor ki vatandaş, çok güzel bir tabir, günün dolusuna koçları koyuna katıyorlar. Sabahtan katıyorlar. Ve bu Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçiyor. Koy köyü buldu, koyun koçu buldu gibi bir anlam var burada. Demek ki bu bizim da Asya'dan getirdiğimiz bir gelen olarak düşünüyorum. Bir de yoydu, yostu kelimesi var sık kullanılan. Bu eski Türkçedeki yot kelimesinden geliyor. Yot kelimesi bir şeyi mahvetmek, rezil etmek, telef etmek anlamlarını taşıyor. Onun için eğer hayvan yavrusunu rahminde öldürmüşse ona hayvan yavrusunu yoydu diyorlar.
hala kullanılıyor. Bu kelime diğer Türk cumhuriyetlerinde de, Kazaklarda, diğer Özbeklerde kullanılan bir kelime. Bir de burada ertmek kelimesi var. Eski Türkçe, Orhun Türkçesinde geçen bir kelime. Bak bir kadın ne diyor? Bir çift kilim yazı verdik, erttik deniyor. Yani Otlakiye vermişler yerlerinde kışlık için. Onun için bir çift kilim hediye etmişler. Otlakiye veren kimse, muhtarsa muhtara. Ve diyor ki bir çift kilim yazı verdik. Yazmak biliyorsunuz sermek. Yazı verdik, erttik de diyor. Yani ulaştırdık, verdik de diyor. Komşular elettiler beni çadıra yatırdılar diyor bir tanesi de. Eletmek, bugünkü iletmek. Yine eletmek olarak eski Türkçe'de kullanılan bu kelimeler Yörüklerde kullanılmaktadır. Bizde bir de Güzdağ geleneği var. Bu aslında çobanları ilgilen bir gelenek. Sürüler belli yerlerde ki eğriklerde. Burada eğriğin resmini de koydum. Bakın altında koyun da gölgelenmiş. Yönü kuzeybatıya bakan dik kayalıklar bunlar. Burada koyunlar gölgeleniyor sıcaktan korunmak için. Bunlara eğrik deniyor. İşte bunların çeşitleri yurtlardan uzak yerlerde, yaylalarda mevcut ve bunların belli adları var. Bunlara da işte İncebel eğriği, Sultanoğlu eğriği şeklinde isimler almışlar. İşte sürüler buradan evden ayrılıyor ve bu eğriklere gidiyor. Ve artık çobanlar hiçbir zaman geri dönmüyorlar. Yani eve dönmüyorlar. Bütün işlerini, yiyeceklerini kendi yapıyorlar ve dağda kalıyorlar. Bunun için çobanlar diğer sürülerin çobanlarıyla yardımlaşabiliyorlar. Bunun için kelimeler geliştirmişler. Mesela odaşık diyor. 2-3 sürü ayrı ayrıdır. Yani birbirine karışmaz. Ancak çobanların yatak yeri veya yemeklerini yedikleri yeri ayrıdır. Buna odaşık ismi vermişler. Çünkü birbirleriyle yardımlaşıyorlar. Bir de bağdaşık kelimesi var. İki sürü birbirine karıştırılıyor ve bu şekilde bir gün bir çoban, diğer gün başka çoban, yani komşusu çoban giderek kendilerini de dinlendirmiş oluyorlar. Bir de katışık var. Katışık bu daha çok yazın ortalarında kuzuların annesini emmemesi için bir sürünün kuzusu diğer sürüye katılıyor. Diğer sürünün kuzusu da bizim taraftaki sürüye katılıyor. Karşılıklı olarak bu şekilde kuzular annelerini emmemiş oluyor. Buna da katışık deniyor. Bir de tabii burada çobanlar için ekmek lazım, yufka lazım ve bunun için belirli günlerde azıklar atılıyor ve bir çoban için belirlenen ekmek miktarı ölçülü bir şekilde dağarcıklara yerleştiriyorlar. Dağarcık deriden yapılmış bir kap ve bu kap ekmeği yumuşak tutuyor ve küflenmesini de geciktiriyor. Mesela bir çoban için öğün başına 4 ekmek, yani 4 yufka ayrılıyor. 3 öğünü düşürürsen 12 ekmek, yani 12 yufka bir günlük yiyeceği olarak hesaplanıyor ve o şekilde bu dağdaki çobanlara gönderiliyor. Bir de tabii yörüklerde at sürüleri de vardı eskiden ama bugün kalmadı. Ve yörükler bunlara daha çok yılkıdan çok övrek ismiyle anıyor. Övrek olarak biliyor. Övrek nedir? Bir aygır güdümünde atların oluşturduğu topluluktur. At sürüsüdür ve yılkıdır. Övrek nereden gelir?
ona bakalım. Eski Türkçedeki ögürden gelir. Ögür ne demektir? Ögür sürü demek. Hala bu kelimeler Yörüklerde ne yapmaktadır? Yaşamaktadır. Güzlek hayatına baktığımız zaman dağların işte yaylaların serinlemesiyle Yörükler biraz daha sıcak olan köy kenarlarına inerler. Burada bir buçuk ay güzlerler. Yani güzü geçirirler. Ve kışlık hazırlıklarını yaparlar burada. Mesela bu Yörüklerin geliştirdiği bir kelime var. Çok hoşuma gitti. Biçme derler. Niye biçme derler? Biçmek fiilinden türetilmiş. Mema ekiyle. Biçme, pişmekten geliştirilmiş. Baklagillere biçme derler. Yörük'te biçme diyorsa baklagildir bu. Aklı fasulyedir, nohuttur, diğer baklagil ürünleridir. Ve onları tedarik ederler, unlarını alırlar, bulgurları yaparlar, bulgurları yaparlar. Tabii bu ne yapar? Evin yükünü, çadırın yükünü 2 kat daha arttırır. Güzel yapılan işlerden biri de keçe yapımıdır. Biz yapmak kelimesini İngilizce ile karşılaştıktan sonra aldık. Daha önce biz böyle bir yapmak kelimesi kullanmıyorduk. Mesela çay yapmazdık, çayı pişirirdik. Mesela ekmek yapmazdık, ekmeği atardık. O şekilde kadınlar bu dönemde özellikle keçelerini yapıyorlar. Buna da keçe dökme veya keçe pişirme olarak biliniyor. Bu güz döneminde çadırın yükü 2 kat artınca bunu kervanıyla bir anda götürmesini mümkün değil. O zaman ne yapıyor? Ağırlık denen yükü önce 2-3 konalga ileriye götürüyor. Ve başına da darip veya yeni evlenmiş, daha yeni ev kurmakta olan bir aileyi götürüyor. Orada bir çadır tutuyor. Bu yükleri bu konulgaya bırakıyor. Deve sürüsü yani deve kervanı tekrar gerisin geriye geliyor. Daha sonra çadırı götürüyor. İşte buna ağırlık sürmek diyorlar. Ağırlık ne eski Türkçe'de? Kılıpırtı, ağırlık. Ve bu Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçmektedir. Yani o zaman dahi bu işlemi muhtemelen yapıyorlarmış. Kışla tabii Yörükler Ekim-Kasım ayları sonunda güz göçü yapıyorlar. Sahile iniyorlar. Sahile seyil diyorlar. Bozuşuyor kelime. Ve bir de Antalya yöresinde, orasının ismi Teke zaten biliyorsunuz. Teke sancağı da vardı biliyorsunuz. Teke olarak Teke'ye nereye gidiyorsun desin bir yöreye, Teke'ye gidiyorum der. Yani Antalya sahiline gidiyorum anlamında. Ocak ve Aralık ve Ocak ayında kuzular kuzlamaya başlıyor. Yörükler buna altın ay diyorlar. Ve yeni gelişen, yeni doğan kuzular için kuzluk yapıyorlar. Çitten, üzeri sazlarla örtülü bir dam yapıyorlar. Buna kuzluk diyorlar. Ve bunun altını da çalılarla örüyorlar. Ve buna da dökkü ismi veriyorlar. Bir de yeni doğmuş yavrular için ayrı bir alan yapıyorlar. Diğer kuzular bu yeni doğmuş kuzuları ezmesin diye buna da evsin adı veriyorlar. Gördüğünüz gibi benim burada daha söylemediğim yüzlerce kelime var. Ve bunu Yörükler karşılaştıkları problemleri çözerken koyduğu isimlerle ne yapmışlar? Dili daha zengin hale getirmişler.
Bir de kuzu yakmak terimi var. Yakmak, yani bu bir garip gelir. İlk insan duyduğu zaman ne demek kuzu yakmak? Böyle bir şey olabilir mi? Ama burada yakmak eski Türkçeden gelen bir sözcük. Eski Türkçede yakmak, yakınlaşmak demek. Yaklaştırmak demek. Eğer koyunun yavrusu ölmüşse bir kuzuyu ona yakıyorlar. Yani yaklaştırıyorlar. Yani emzirmesi için veya öksüz kalmış bir kuzuyu başka bir koyuna yaklaştırıyorlar ve buna da yakmak diyorlar. Uru işlemi bir prosedürü var. Bu nasıl bir şey? Buna iğnik vurmak diyorlar. İğnik vurmak. Anası ölmüş bir kuzuyu beslemesi için diğer yavrulu koyuna yakmak, aldırmak için yapılan işlem. Yani ona beslemesi için yapılan işlem. Bir ot yumağı tuzlandıktan sonra koyunun geynine yerleştiriliyor. Kuzu sabunla iyice yıkanıyor ve kokusu gideriliyor. Koyun kendi etrafında döndürülerek bilinçsiz hale getiriliyor. Böylece kuzuyu kendi yavrusuymuş gibi daha sonra koyun kabul ediyor. Buna işte kuzu yapmak deniyor. İğnik nedir? İ aslında hastalıktır. Eski Türkçe'de i hastalıktır. İğnik vurmakla ne yapıyorsun? Koyunu sarhoş yapıyorsun. Mental olarak bozuyorsun. Zihin olarak bozuyorsun ve bu nedenle onu hasta ediyorsun. Bu nedenle bu iğnikle, iğnik kelimesiyle işlem ismi bu. İğnik vurmak işlemiyle anlatıyor, söyleniyor. Sonundaki K muhtemel ki kuvvetlendirme eki. Yani bu daha kuvvetli yapma eki. Buna da enklitik deniyor. İlgilenmiş. İlgi de derler hasta kişiye. İyi hastalık, iyiler. Bu aynı zamanda Türkçeden Sümerce'ye geçen kelimeler arasındadır. Bir de plasentaya, tıp dilindeki plasentaya veya nasıl tarif edeyim, ceninin içinde oturduğu zara eten diyorlar. Göbek yani göbek bağına ise aslında bu tıp dilinde bu umbilical korttur. Umbilical korttan alınan kan etenin içinde duran amniyosilus içinde duran yavruyu ne yapıyor? Besleniyor. İşte buna da eten diyorlar veya ağanak da diyorlar. Biraz önce söyledim. Yoymak da işte eğer kuzuyu kaybederse hayvan işte koyun kuzuyu yoydu diyorlar. Yani bıraktı, düşük yaptı diyorlar. Eski Türkçe'de yine siyek, cinsel organından gelen sızıntının sidik ile karışması sonucu koyu sızıntı yapması durumuna da siyek diyorlar. Bir de hayvan mesela dağda gittik, ayağı kırılabilir. O zaman kırılan iki taraflı kırığı sarıyorlar. Bir tahta gereçle. Buna da seyik ismi veriliyor. Bunlar da eski Türkçe'de kalem kelimelerdir. Yaz, bahar, ilkbahar. Tabii yörüklerde mevsimler aynı eski Türkçe'deki gibidir. Yaz dediğin zaman anlayacaksın ki bahardır. Temmuz, Ağustos ayını kastetmez. 21 Mart onun için ilk yazdır. Yazın başlangıç, baharın başlangıcıdır. Mesela şöyle bir söylenti vardır. 21 Mart geldi miydi? Çoban değneğini havaya fırlatır. Sabah geldiğinde, dönüp geldiğinde bu değneği ot bürüdüğünden onu bulamaz.
İşte bu ilk yazdır, Nevruz'dur. Özellikle ben Karakoyunları çalıştığım için bunlar Cemre'nin havaya düşmesiyle 6 Mart yaz geldi sayıyorlar ve sonra otlara destur veriliyor ve otlar her gün bir arpa boyu büyüyormuş. Yaş nedir? Niçin önemli 21 Mart? Bizim için aslında göçebe toplumları için 21 Mart yeni yıl demektir. Yeni yıl demektir. Bu dönemde taze ve yeşil otlar biter. Taze ve yeşil otlar biter ve buna eski Türkçe'de yaş derler. Yaş derler. Düşünün siz Orta Asya bozkırında kışı geçirmenin ne kadar çetin olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ve yem yokluğunda bu taze ve yeşil otların gelmesi o senenin kurtarılması demektir bir anlamda. Hayatın yeniden devamı demektir. İşte buna da taze ve yeşil otları eski Türkçe'de yaş diyorlar. Yaşıl da zaten bunun bir türevidir. Renk olarak türevidir. Mesela benim annem hiçbir zaman yeşil demezdi, yaşıl derdi. Mesela biz ne sorarız karşılaştığımız zaman öğrenmek istersek yaşını? Kaç yaşındasın deriz. Bu ne demektir? Kaç bahar gördün demektir. Hocam geçen hafta da Umar Oflas, araştırmacı yazar, yaşa bastık deyimini anlatmıştı Hıdrellez konusunu işlerken. Aynı. Evet, evet. Sizin dediğiniz gibi söyledi. Evet. Evet. Yani çünkü yeşil otların göğermesi, büyümesi, dağların çiçeklenmesi, baharın gelmesi demektir. Evet. Biz de o şekilde soruyoruz. Kaç yaşındasın diyoruz. Yani sen kaç bahar gördün diyoruz. Göç ile ilgili kelimeler var çünkü bunlar yaz göçü, kış göçü çok uzun konular. Onun için fazla zamanı kazanmak adına fazla uzatmak istemiyorum. Evet. Belirli bir menzili gittikten sonra bu yaklaşık 17-20 kilometredir yerine göre. Artık kervanın dinlenmesi gerekiyor. Orada bir gece orada oba konaklıyor. Bu yerlere konalga deniyor. Konak deniyor, konuş deniyor ve kon fiilinden yani konmak fiilinden geliyor. Mesela beş konak dediğiniz zaman hatta isimleri de almış Antalya'da var biliyorsunuz. 5 konak dediği zaman 5. konak olarak söyleniyor. Yine develerin kervanı oluşturmak için arka arkasına bağlanması, arka arkasına ulanmasına dirkemek kelimesiyle karşılıyor. Develeri birbirine dirkiyor veya bunlar eskiden de var. Yani eski Türkçe'de de kullanılmış kelimeler. Bir de develerin ve kervanın ihtiyaçlarını giderebilmesi için kaşank veriliyor ve bu göç yollarında bu kaşankların yeri bellidir ve deve oraya geldiği zaman kesinlikle bir adım daha yürütemezsin. Deve kervanına bir adım daha götüremezsin. Bunlara da kaşank vermek deniyor. Orada. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Ramazan Hocam. Birinci bölümde yörük tanımı ve yörüklük yaşam tarzı hakkında çok güzel bilgiler verdiniz bize. Şimdi de ikinci sorumu yöneltiyorum size. Elimdeki Betik'in arka kapak yazısında diyorsunuz ki, etnografya bilimi, insan topluluklarını karakterize eden gelenek, davranış, düşünce biçimi, kendini ifade etme tarzı, ürettiği alet ve ürünleri inceleyen bir disiplindir. Burada kastedilen topluluk, oymak, kabile veya aşiret gibi uygarlıktan uzak yaşayan küçük toplumlardır. İnsanlığın ulaştığı kültür seviyesine göre daha eski uygarlık düzeyinde kalmış bir kültürü incelemek
bir milletin kültür gömütlerine giden en sağlam yollardan biridir. Yani demek istiyorsunuz ki Yörük etnografyasını inceleyerek en eski atalarımızın, ön Türklerin kültür kodlarına ulaşmak olanaklı diyorsunuz. Evet. Pekala, siz yaptığınız saha çalışmaları sonucunda Yörükler ile ön Türkler arasındaki hangi dilsel ve kültürel benzerliklere ulaştınız? Bir kere Yörükler eski Türkçeden kelimeleri hala kullanıyorlar. Hatta bazı sentaks yapılarını dahi muhafaza ederek, yani cümle yapılarını dahi muhafaza ederek hala kullanıyorlar. Mesela nazal G Türkçenin asli seslerinden biridir. Bu Yörüklerde çok yaygın olarak kullanılır. Ve ayrıca şunu da fark edebilirsiniz. O dönemde gerek Orhun Türkçesinde, gerek Uygur Türkçesinde kullanılan bir sürü ekin hala kullanıldığını yakalayabilirsiniz. Mesela ben size bir örnek vereceğim. Sura eki vardır. Bu sura eki Orhun Türkçesinde ve Uygur Türkçesinde de kullanılmıştır. Özellikle Orhun Türkçesinde sura eki kullanılmıştır. Bu sura eki nedir? Geldiği ismin sonuna, bizim dilimiz biliyorsunuz son eklemeli dillerden biridir. Ve bu şekilde yüzlerce bir kelimenin türevini, sürümünü yapabilirsiniz. Geldiği kelimeye şu anlama verir. Yani geldiği isme şu anlam verir. Ondan yoksunum, ondan uzağım anlamını verir. Mesela sura dediğin zaman, sura dediğin zaman ben susuradım. İyelik ekini de sonra eklediğin zaman ben susuradım dediğim zaman ben sudan yoksunum, su ihtiyacım var demektir. Bu ek, eski Türkçedeki bu ek hala bu Yörüklerde kullanılmaktadır. Onun için benim naçizane önerim özellikle Yörükleri ve Alevi yurttaşlarımızın kültürlerini incelemek büyük önem arz eder. Çünkü diğer daha önce Yörükçülükten yerleşik hayata geçmiş yurttaşlarımızı incelediğiniz zaman kelimeler şekil değiştirmeye başlamış ve kelimeye yüklenen anlam da değişikliğe uğramaya başlamıştır. Bu nedenle biraz daha asli ve doğru bilgilere ulaşmak için özellikle bu kültürün çalışılması gerekir. Bugün gerçi çalışılıyor, onlarca çalışma var, Yörükler üzerinde de çalışmalar var ama bu çalışmalar genellikle etnografya çalışması yapılmadan yapılmış çalışmalardır. Yani onların yaşayışını, kültür ilişkilerini, ürettiği aletleri, bir zorluk karşısında geliştirdiği yöntemleri, o zorluğu çözmek için geliştiği yöntemleri herhangi bir çalışma yoktur. Bu nedenle ben bazen icap duyuyorum. Neden icap duyuyorum? Çünkü yüzlerce ağız çalışması yapılıyor bu ülkede. Ama bu çalışmaların bir amacı olması lazım. Yani sorunsuz bir çalışma yapmanın bir anlamı yok günümüzde. Çünkü bugün modern insanın öyle çok zamanı yok. Evet. Yani onun için çalışmalarımız bir amaca yönelik olmalıdır. Bir amaca yönelik olmalıdır. Biz burada neler kazanabiliriz? Belki eski kelimelerimizi kazanabiliriz. Belki şu anda sözlüklerimizde işte ağız dili, halk dili diye gösterilen kelimelerin kullanıma girmesini sağlayabiliriz. Ve eğer bunu işlersek,
eğer bunu işlersek romanlarımızda, ondan sonra işlerimizde bunları işlersek bu bize tekrar geri dönebilir. Yani buna şöyle bakmak yanlıştır bence. Bu kelimeler işte elini ayağını çekmiş, ölmüş kelimeler olarak bakmak yanlıştır. Çünkü bu kelimeler bugün Anadolu'da insanlar tarafından kullanılıyor ve kullanımları da gittikçe azalıyor. Yörük dokumalarına rastlanan ve Orhun runik harfleri ile ön Türk damgalarına benzeyen yanışlar yani motifler hangileridir? Sayabilir misiniz? Elbette. Şimdi bu dokumalar biraz beğeni işidir. Dokumalar biraz sanat işidir. Mesela damga nedir? Önce ondan başlayalım. Damga işte naturalist dönemde totemci boyların totemi temsil eden bir sembol, bir işaret, bir remiz, yani o boyun bir anlamda temsil eden simgesi olmuştur. O dönemlerde totemcilik döneminde herhangi bir beylik falan yok o dönemde. Yani bir oba beyi falan yok. Sadece insanlar ortak haklara sahip. Yani bugünkü demokrasi anlayışına biraz yakın bir anlayış var ve herkes bu totemi bir yere gittiği zaman kullanmak zorunda veya malına bunun işaretini koymak zorunda ki bunu gören işte bu boy kızıl boy diyebilsin. Mesela örnek veriyorum. Bu şekilde bu damgaların daha çok bunlardan çıktığı düşünülmüştür. Ayrıca bir de diğer bir grup damgamız var. Bunlar da eski Türk dinini yansıtan damgalardır. Eski Türk inanç tasavvurunu saptayan, belirleyen ve onlarla ilgili damgalardır. Mesela bu resimde gördüğünüz benim yaylada bizzat kayalara oyulmuş bir yerden çektiğim resimdir. Ben buna Tengri damgası diyorum ama diğer bazı yazarlarımız buna Öz damgası da diyorlar. Ben dini bir şeyi telakki ettiği için, dini bir tasavvuru telakki ettiği için daha çok buna Tengri damgası diyorum. İşte bunda ne görüyoruz? Bir çarkıfelek, yuvarlak. Ondan sonra 4 tane ok. 4 tane ok. Doğuyu gösteren ok, şu okun birisi doğuyu gösteriyor, birisi batıyı gösteriyor, biri kuzeyi gösteriyor, biri güneyi gösteriyor. Ama bunun bir de öbür taraftan renk anlamları da var, bir de mevsim anlamları da var. Mesela doğuyu gösteren ok, gökü yani maviyi gösteriyor ve baharı temsil ediyor. Bunu zaten Ön Türk Akademisi üyeleri biliyorlar. Yani bu damga öz damgası ve işte bunun çakıştığı yer, bu doğruların çakıştığı yer demir kazık yıldızı yani kutup yıldızı. Zaten eski kamlar da ancak bu demir kazık yıldızına kadar çıkabiliyor. Ondan sonra Tanrı'ya, Ülgen'e veya Ülgen'e isteklerini belirtebiliyor. Şimdi bu şeyi anlattıktan sonra özellikle Yörüklerde bugün bu şekli diğer Anadolu köylerinde de görmek mümkün.
Mesela şu tabanda görülen bir şerit, bu şerit keçeden de olabiliyor veya değerli bir kadife bir materyalden de olabiliyor. Buna cıngıllı fes diyorlar. Ve bunun üzerine kartal tüylerini boyuyorlar, kartal tüylerini ve dik olarak yerleştiriyorlar. Ve bunu gelinin başına yerleştiriyorlar. Gelinin başına yerleştiriyorlar. İşte buna kartal yeleği diyorlar. Bu her bir kartal tüyüne ciha diyorlar. Ciha. Divan-ı Lügat-ı Türk'te bu civa olarak geçiyor. Aynı bu kelime geçiyor ve karşılığı da cinlerden bir bölük. Cinlerden bölük olarak geçiyor. Eski Türklerde işte iki han çarpışmadan önce cinleri çarpışırmış. Ona göre Kaanlar, Hakanlar çarpışıp çarpışmaya karar veriyorlar. Daha ilginç olan bir şey de var. Biraz önce söylediğim çarkı felek, yani biraz önce söylediğim Tengri damgasını temsil eden bir gelenek var burada. Onun için bu slaytı koydum. Gelin eğer yüzü güneye dönük olarak düşünürsek ve başına da bu ciha denen kartal yeleğini takmış olarak düşünürsek güney yüzüne kırmızı tülbent takıyorlar. Yüzüne kırmızı tülbent takıyorlar. Sol yanına yüzü güneye dönük olduğu için doğuyu gösteriyor. Doğu tarafına da mavi bir yazma takıyorlar. Sağ taraf o zaman batısı oluyor. Buraya ise yeşil takıyorlar. Arkasına ise gelinin başının arkasına ise beyaz yazma takıyorlar. Tabii bu bizim tarih kitaplarından veya kültür kitaplarından okuduğumuzdan biraz değişmiş. Ama sonuç aynı. Yani değişen bir şey yok. 4 oku temsil ettiği durumu gösteriyor. Mesela ensesi kuzeyi gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Hangi renkleri temsil ediyor? Karayla ve kışla. Ve kara kış zaten orada geliyor. Ondan sonra güneyi kırmızı rengi gösteriyor. Batısı ise beyaz. Orijinalinde beyaz. Beyaz ise batıyı gösteriyor. Zaten Atatürk'te ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyor. Hiçbir zaman oradaki deniz Ege Denizi demiyor. Yani Batı Denizi veya Akdeniz olarak ifade ediyor. Şimdi bu şeyden hareketle Yörüklerin kullandığı bir kelime var, çok ilginç ve çok etkiledi beni. Tengerek kelimesi. Tengerek yuvarlak demek. Daire şeklinde olan demektir. Bir anlamda sıfattır yani. Mesela adam diyor ki kuzu güderken tengerek bir yere oturdum diyor. Yuvarlak. Yuvarlak yere. Tengerek bir tepeye çıktım diyor. Yüksek bir tepeye çıktım diyor. Burada bakın Yörüklerde Orhun Türkçesinin asli sesi olan nazal neye hakimdir. Her şeyinde nazal neye vardır. Yüksek değildir o, yüksektir. Kenar değildir. Kerengdir. Kerengdir. Aslı odur. Şimdi devam edelim bu tengerek kelimesinden yola çıkarak Radlov'a göre ülkenin adı Tengere Kayrahan'dır. Tengere Kayrahan.
Bugünkü şamanist Türkler gökyüzüne tengere derler. Tengere derler. Tengerekten geliyor. Aynı kök. Tengere diyor. Bu daha çok o gök kubbenin veya gökyüzünün yuvarlak oluşundan kaynaklanmaktadır. Tegrek, Altaylar'da yaşayan Telayütlerin dilinde tengre demektir. Hemen hemen birkaç harf değişikliği var. Ayrıca arabaya tegrek diyorlar. Şaman davulunun kasnağına tegerek derler. Bilindiği gibi kasnak nedir? Yuvarlaktır. Yani tengerekin bir versiyonudur veya sürümüdür. Sonuçta eski Türkçedeki tengri bu kelimeden gelir. Bugün muhtelif Türk lehçelerinde her lehçenin fonetik özelliğine göre tengri, işte bunu daha çok Uygurlar, Göktürkler, tegri, Şorlar, tenger, Sarı Uygurlar, tengri, Divan-ı Lügat Türk'te öyle geçiyor, dingir, Sümerler'de ve Tanrı, Karahanlı'da, Osmanlı'da bu şekilde kullanılmıştır. Yani bu gök kubbe demektir. Biz ne diyoruz? Gök Tanrı inancından kalmış. Aynen öyle, gök Tanrı. Şimdi Yörük kadınları dokumaya başlarken şöyle bir söz söylerler. Seni kim dokur benden ziyade, bugünkü dokuduğum dünden ziyade. Tabii Yörük dokumalarında özellikle Yenisey, Karasu ve Uygur dönemine ait damgaları görmek mümkündür. Bu küleme mesela Baldırlı diyorlar. Biraz önce gösterdiğim artı işaretler burada bu şekilde sembolize edilmiş. Ve buna parmak işareti diyorlar. Tengri işareti aslında. Şimdi bu bir Allah heybedi diyorlar Yörükler buna. Allah heybede bu artı damgasının veya yanışının üst üste gelmesiyle oluşmuş. Tamamen buna ait, yani bu damgaya ait bir kilim oluşturmuşlar. Onu göstermek istedim. Geçelim. Bir yanış ismi çok dikkatimi çekti. Yanışın ismi Karasu yanışı. Nereden gelebilir bu Karasu ismi diye düşündüm. Şimdi tabii beni direkt ben öyle istediğimi bilmiyorum. Karasu devrine götürdü. Karasu devrine götürdü. Biliyorsunuz Yenisey'e dökülen ırmak kollarından biri, Yenisey ırmağının kollarından biri Karasu'dur aslında. G'ye düşmüş, Karasu olmuş. Acaba de Tanrı işaretini de gördüğüm için bu muhtemelen oradan geliyor diye düşündüm. Ama %100 bunu iddia edemem. Ama gelme olasılığı çok yüksektir. Çünkü biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman bütün oradaki öyküleri, dağların isimlerini, nehirlerin isimlerini Anadolu'ya ne yaptık? Taşıdık ve sanki bir öykü, bir destan Anadolu'da geçmiş gibi onları tekrar Anadolu'da tekrar yaşattık. Böyle düşündüğümüz zaman niye olmasın diye de aklıma geldi açıkçası. Onu da sizinlerle paylaşmak istedim. Bir de Karakoyunlu yörüklerinde haç benzeri yanışlar var. Finli bilgin Görona'nın Moğolistan'da tespit ettiği mezar taşlarında bu şekilde solda görülen simgeler var, damgalar var. Tabii sağda görülen ise Orhun Irmağı boyunca taşlarda, kayalarda kazınmış o dönemin damgaları toplu olarak yansıtılmış.
Şimdi haç benzeri yanışlarına buna baldırlı kilimi diyorlar ve bunun ayak kilimin başladığı yerde ona ayak kısmı diyorlar. Ayak kısmında bakın haç benzeri haç şeklinde yanışları var. Bu çok ilginç geldi bana. Onu da akademinin, Ön Türk Akademisi üyelerinin değerli üyeleriyle paylaşmak istedim gerçekten. Gerçi bazı yazarlar o dönemde bu bölgenin Hristiyanlık propagandası ve halkının bir kısmının Hristiyan olmasına bağlamışlar ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce gösterdiğim gibi mezarlarında o dönemden kalma bu damgalar mevcut. Hristiyanlıktan çok çok önce saymalı taşlar Tabii, rastlıyoruz. aynen öyle. Şimdi ok yay damgası var. Bu bayağı meşhur bir damga Türk dünyasında. İşte Türkler eskiden gök cisimlerine büyük ilgi duymuşlar. Çünkü adam çobandır, yıldızın hareketine göre hareket eder. Veya kervanı vardır, yıldızın veya güneşin hareketine ve güneşin eğimine, güneşin gölgesine göre hareket eder. Bunun için gerçekten petrogliflerde de bunun çok çizimleri var. Türkler işte güneşi böyle oklar şeklinde, ışınlarını oklar şeklinde, ayı da daha çok böyle yarım ay şeklinde ne yapmışlar? Remz etmişler. Yani sembolize etmişler. İşte biz biliriz ki bize öğretildi, hep dediler ki işte biz İslam'ı kabul ettikten sonra Türk bayrağı çıktı ve ay, yıldız, işte ay İslam'ı temsil eder, işte yıldız da belki Türklüğü temsil eder şeklinde, ama durum öyle olmadığını görüyorsunuz. İlk Türk bayrağı çoğu kavminde görülmüş. Bu çoğu kavmi Türkmüş ama daha sonra bunlar daha çok güneye göç ederek, Orta Asya'dan güneye göç ederek Çinileşmiş bir Türk kavmi. Bunların bayrağında da ay, yıldız yerine güneşi görüyorsunuz. Ay ve güneş. Künay. Künay damgası. En eski Aynen Türk öyle. damgaları. Künay görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu Karasut döneminde ortaya çıkan bu damla Türk devletlerinin, bunu zaten akademi üyelerimiz biliyorlar, hükümranlık belirtileri olmuş. Mesela Selçuklular bunun sikkelerinde kullanmışlar bu damgaları. Mesela Kırmanları bu damgaları kendi milletini temsil eden, sembolize eden bir güç belirtisi olarak, o hükümranlık belirtisi olarak kullanmışlar. Bu şekilde yaygın şekilde kullanılmış. Şimdi bu yanışın, bu damganın kaoyunlu veya yörük dokumalarındaki yansımalarından bahsedeceğim. İşte Pazarık Kurganı'nı hepimiz az çok biliyoruz. Ben de görmek de nasip oldu, oraya da gittim. Fakat buradaki eşyaların hepsi götürülmüş tabii. Sadece orada taş yığınlarını görüyorsunuz. Mesela 7. Kurgan'da bir çocuk önlüğünde seri olarak ard arda sıralanmış bu şekilde bir damgalar silsilesini görüyorsunuz. Bunlar altın sırmalı. Altınla sırma, yani sırması altından yapılmış damgalar. Bunu nerede görüyoruz? Bak, Karakoyunlu çuvallarında, ala çuvallarında aynı damga vardır. Aynı damgayı buraya işlemiş. Bunun türevinin yerine güzel bir kelime buldum. Sürümü.
Bunun sürümünü de sağ tarafta, pardon sol tarafta yine görüyorsunuz. İşte bunun diğer bir sürümünü, bu daha çok Kırım hanlarının kullandığı damgalar. Dokumalarda şöyle bir özellik var. Bu damgalar simetrik olarak kullanılıyor. Simetrik olarak kullanılıyor. Mesela biraz önce gösterdiğim şeklin aynısı fakat simetrik olarak yerleştirilmiş damga yörük dokumalarında hala yaşıyor. Ama şunu söylemek lazım. Bu bir sanat ürünü olduğu için her nesil veya kişi kendinden bir şeyler de katmış dokumalara. Ve bu aslı damga olan bu dokumalar daha sonra işte uğur getiren işaretlerle bezenmiş veya nazar değmesin diye konan işaretlerle bezenmiş. Mesela sağ tarafta gördüğünüz bu dokuma, gerçi burada da artı işareti var. Bu yanlış diyeyim, sembol yerine yanlış kullanayım. Gözden korumak için, nazarlık aslında. Kem gözden. Evet, kem gözden sakınılması için o şekilde kullanılıyor bugün. Yine sizin dediğiniz Orhun Türkçesinde kullanılan harflerde harflerin acaba kullanımları var mıdır? Mesela bir Alaçuval kulpunda ben şöyle şurada işaretlediğim gibi NÇ sesi veren, Orhun Türkçesinde NÇ sesi veren bir simgeye bir yanlışa rastladım. Ayrıca yine yörüklerde görülen dokumalarda bunun ikilisi ve üçlüsü de olabiliyor. İkilisi ve üçlüsü olduğu zaman da ikilisi olduğu zaman özellikle kalın D sesi veriyor Orhun Türkçesinde. Bir diğer Orhun Türkçesine atfedebileceğimiz şöyle bir bağcak deniyor buna. Yani bağlamaktan geliyor. Bugün özellikle sicim olarak halk arasında veya entelektüel kesimde sicim olarak bilinir. Biz buna bağcak diyoruz. Bağlamaktan geliyor. Ve bu yanlışa da 9 atın yanlışı diyorlar. Bu yanlışı dokumanın çok zor olduğu söyleniyor. Ve buradaki şu S sesini veren Orhun Türkçesinde şunu şöyle böldüğünüz zaman aynı şeye denk gelir. Ve bunun ritmik olarak tekrarlanmasıyla oluştuğu düşünülebilir. Şöyle kestiğimiz zaman hemen hemen benzer yani. Bunun daha ileride daha güzel tam benzeyenine yakın şeyleri de göreceğiz. Devam edelim. Bir şey daha var. Şu şekilde zigzaglı bir yapı dokuma var. Tabii bu dokumada her birinin ismi var aslında. Biraz önce gördüğümüz bakın S sesini veren harf Orhun Türkçesinde burada daha güzel ifade edilmiş ve bu dokumada da daha güzel ifade edilmiş. Bak aynısı da hemen. Bunun ritmik tekrarından oluşmuştur bu yanlış. Ve bu şeye Kargaburnu adı veriyorlar. Ve bu yola ise sığır sidiği diyorlar. Sığır sidiği. İlginçtir. Bir de şeyleri hatırlayın. Halılarda kenar yanlışlarının yerleştirildiği bir çerçeve vardır. O çerçeveye de su yolu derler zaten. Su yolu derler.
buradan devam edelim. Ne demek istediğim biraz sonra ortaya çıkacak. Mesela aynı yapıyı Sibirya Kam Dağı'nda görmek mümkündür. Aynı yapıyı Altay Kam Dağı'nda görmek mümkündür. Aynı yapıyı Hun Kazan, Hunların kazanında görmek mümkündür bakın. Ve bunu aslında Gordion'da da görmek mümkündür, Frigler'de. Şurada pek belli olmuyor ama ben buradan görebiliyorum. Arkadaşlarımız görebiliyor mu bilmiyorum ama aynı yapı. Ve mezar taşlarına geliyorum. Bu Moğolistan'da bir mezar taşı. Moğolistan'da bir mezar taşında bakın aynı yapılar. Aynı. Ve Antalya'ya geliyorum. Eski mezarlara bakıyorum. Eski mezarlarda da aynı. Kültürün devamlılığı. Kültürün devamlılığı bu bir başlangıç ve hala devam ediyor. Moğolistan neresi, Antalya neresi yani. Düşünün artık mesafeleri aşmış, ta buraya kadar ulaşmış. Burada çekildiği yerler de bellidir. Ben bunu niye bağladım? Yaşar Çorlu'nun kitabında, Yaşar Hoca'nın kitabında bunlar için dağ olarak yorumlamış. Tabii onun da bir dayandığı nokta vardır elbet. Ama ben bunu gerek sığır sidiği, herhangi bir sıvı içermesinden veya halılardaki su yolundan yola çıkarak bunların daha çok yaratılış destanında temsil eden damga olduğunu düşünüyorum. Yaratılış destanında. İşte Kamlar, Pura denen kanatlatabilerek kutup yıldızına kadar çıkıyorlar. Hatırlarsanız Cengiz Aytmatov'un da deniz kıyısında koşan ala köpek kitabı vardır. Hikaye anlatır bir Kuzey denizinde. Baltık değil de Kuzey denizinde. Orada da kitap şeyle başlar. Yaratılış destanıyla başlar neredeyse. Lura diye bir ördek vardır. Konacak yer bulamaz. Çünkü dünya her taraf suyla kaplıdır. Suyla kaplıdır. En sonunda göğsünden tüyler koparır ve denizin üstüne atar bunu ve oradan kara çıkar. Aynı Ülgen işte destanında olduğu gibi, yaratılış destanında olduğu gibi bu şekilde anlatılmıştır. Ben tabii bunlar yörüklerde anlatabildiğim çok az kısımlardır. Yani onların şeylerini bir nebze yansıtabildiysem kendimi mutlu addederim. Çünkü bir kültürü anlatmak gerçekten çok güçtür. Onun için yörükler gerçekten hiçbir dünyada örneği olmayan bir kültür dairesi yaratmışlardır. Ve o kültür dairesi içinde kendi dillerini tabii ana Türkçeden faydalanarak, ana Türkçeyi kullanarak kendi dillerini kullanmışlardır. Bugün yüzlerce kelime bulabilirsiniz. Yörüklerde olsun, diğer ağız çalışmalarında olsun. Tabii şöyle düşünelim. Mesela yazıtlarımız, onlar mozeleydin aslında, yani anıt mezarlardır. Yani orada yansıtılan dil bir kere resmi devlet dilidir. Bir devletin resmi dilidir. Yanılmıyorsam 8.000 Göktürkçe'de var.
ve Uygur Türkçesiyle beraber 12.000'i geçiyor galiba kelime sayısı. Tabii o dönemde 600, 700, 800, 9. yüzyıllarda bir toplumun 12.000 kelimeyle konuşarak anlaştığını ve yazdığını düşünemezsiniz. Tabii bu kelimeler çok daha fazlaydı. İşte o kelimeleri nerede bulacağız? O kelimeleri bugün yaşayan yörükleri araştırarak, onların dillerini iyi öğrenerek bir kelime kendisini belli eder. Nasıl belli edersin? Bir kere kelimenin fonetiği vardır. Bir kere kelimenin sentaktik dizilimde kelime ahengi vardır. Önlük artlık uyumu, büyük ses uyumu dediğimiz şeyler vardır. Belirtiler vardır. Buradan bir kelimenin %90 oranında, %80 oranında Türkçe midir, başka bir diller midir? Ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Bunun yanında ben şunu da söylemek istiyorum. Ön Türk Akademisi'nin değerli üyelerinin hakikaten bir ihtiyaca binaen böyle bir dernekleşmeye gittiklerini biliyorum. Neden bunu böyle yapıldı? Çünkü aradıkları bazı şeyleri bulamadı. Bu görmek istediğimiz şeyler anlamında değil. Çünkü bazı bilgilerin yanlış olduğu kanaatine vardılar. Ve bazılarının da bilinçli olarak yanlış yazıldığı, bilinçli olarak yanlış yönlendirildiği sonucuna vardılar. Ramazan Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve ayrıntılara ulaşmak için takipçilerimize mutlaka kitabınızı okumasını tavsiye ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Ön Türk Akademisi'nin değerli üyelerinin sabrı için teşekkür ediyorum. Beni dinlediler, sağ olsunlar. Rica ederiz. Ne demek? Çok değerli bilgiler verdiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Şudur, şu olacaktır. Atatürk'ün dediği gibi takip edebileceğimiz en büyük kılavuz ilim olacaktır. Teşekkür ederim.